Kendi karakterim açısından konuşursam yorgun. Yorgun. İyi şeyler görmeye aç bir kadın. Şef var ortada, güzel yemek yapan. Böyle replikler oldu, burası senin mutfağın değil mesela gibi. Orada da bocalıyor, burada da bocalıyor. Orada başarıya ulaşmalı ki burayı destekleyebilmeli ama orada başarıya ulaşırken belki burada bazı şeyleri gözden kaçırıyor. Eskiden en ufacık bir şeydi ama öyle değil, onun doğrusu bu falan diye hemen söylemek isterken bir dakika, doğru zamanı bekle. Kimin hayatına giriyorsa kolaylaştıran bir karakter. Evet ama biraz da şımarık buluyorum Ha, mesela. O bazen. şımarıklığı da hoşuma gidiyor yani. Serkan bu tarafta tersine bir karakter mi sizce? Oynaması da zorluydu ama zorlu olan her şey bir o kadar da lezzetli oluyor. Mutluluğu çok mu önemsiyoruz sizce? Mutluluk nedir diye sorarsanız bana diyor, kaşıntıdır derim diyor. Vaat edilen bir şey gibi bunun bize sunuluyor olmasında bir sıkıntı var. Kime anlattıysam tanıdığım arkadaşlarına oh be şu konuya bir değindiniz mi falan dedi. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün ilk ve sonu konuşacağız ve yanımızda sevgili Bergüzar Korel ve Timuçin Esen var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bir bölüm izledim çünkü bir bölüm izlettiler. Bu bir bölüm üzerinden konuşacağız aslında her şeyi ama o ilk bölümde 3. sezonu ile ilgili sizin yer aldığınız o güzel 3. sezonu ile ilgili pek çok şey veriyor diye düşünüyorum bir taraftan. Ama öncelikle şunu sorayım, ilk sezonları izlemiş miydiniz? Genel olarak ilk ve sonla ilgili bir fikriniz var mıydı? Ve bu senaryo, ya sizin elinize gelen 3. sezon böyle ters köşeler barındırıyor muydu diye başlayalım istiyorum. Buyurun. Ben 2. sezonu izlemiştim. Daha doğrusu tabii ki ilk ve sonu biliyordum ama fırsatım olmamıştı izlemeye. Sonra teklif geldiğinde, hatta Londra'daydım. Ondan sonra 2. sezonu izlemek istediğimi söyledim ve izledim. Dolayısıyla aslında ben kabul ettiğimde henüz izlememiştim. Ama tabii ki varlığından haberdardım. Önceki sezonlardan farkı 2. sezon üzerinden konuşabilirim. Sadece ve 3. sezonu karşılaştırmam gerekirse. 2. sezon bizim sezonumuza göre daha sert bir sezon. Her anlamda. Hem anlattıkları ilişki, hem anlatım biçimi, karakterlerin dertleri yine çok gerçek ama daha sert bir anlatım tercih edilmişti. Bizimki biraz daha duygusal. Tabii bir de yani hani evet 10 senelik bir süreci canlandırıyoruz ama 2026, işte 2025, 2024 o zamanlara bakarsak hani tabii kendi yaşımdan baktığımda 2. sezon daha genç bir çiftimizin dertleri vardı. Dolayısıyla çokça çevremde de dinlediğim hikayeler, çokça şahit olduğum, hepimizin derdi olan çok tanıdık duygularla hani canlandırdığım bir kadın oldu Güneş. İkisini karşılaştırırsam bunu söyleyebilirim. Evet. Ben de öyle hissettim biraz doğrusu. Acaba öyle mi diye. Demek benim de tahminim doğruymuş. Yani diğerine göre daha yumuşak bir anlatım dili var. Tabii yaş da büyüdüğü için meseleler de büyüyor. Belki orada bir olgunluk da devreye giriyor mu acaba diye. İlerleyen şeylerde onu da soracağım. Ya aslında duygular aynı, yani her şey aynı. Duyguların yaşanma biçimi, ifade edilişi tabii belli bir zamanı kapsıyor, belli bir yaşı kapsıyor. İnsan yani bundan 15-20 sene önce yaşadığı ilişkisel bir sorunla ya da aşk acısıyla tabii 35-40'ı aynı olmuyor. Bence o fark çok net görünecek ama ilerleyen bölümlerde zaten çok geriye dönüş zaten her bölümde var. Evet. Bir sürü halini göreceğiz yani. Evet, aşkın Güneş ve farklı Serkan'ın. halleri. Evet. Evet. Siz neler söylersiniz? Ben izlememiştim. Zaten farklı karakterler, farklı hikayeler olduğu için konsept öyle bir şey. Devam eden bir hikaye yok sezon. Dolayısıyla bu hikayeye ve senaryoya bağımsız olarak baktım. Daha sonrasında bahsederiz belki senaryoda. Evet. Ama senaryo güçlü bir senaryo olduğu için içinde yer almak istedim. Öyle. Evet. Dolayısıyla fark konusunda bir şey söyleyemeyeceğim.
Ama o duyguların benim diğerleriyle, bu arada hani ben de genelde mesleki deformasyon gelişiyor. Yani röportajını yapacağım işleri daha çok izliyormuşum gibi bir şey doğuyor. Çünkü onun dışında kendi keyfime göre bunu da açayım izleyeyim diyecek zaman kalmıyor. Siz de öylesiniz muhakkak ki. O yüzden ben de izlememiştim bu röportajı yapana kadar. Hani karşılaştırmak için bir göz atıp ama bu bölümü de izledim. Yani bana tanınan izleme hakkında izlediğimde genel olarak öyle bir duyguya vardım. Daha önceki sezonlarda aşkın farklı halleri, farklı yaştaki halleri var ve farklı duygu, farklı şekilde ifade edişleri var. Burada biraz acaba şöyle düşündüm. Hem konumları gereği biri işte ünlü bir şef, biri yine bir şirkette çalışan üst düzey bir yönetici. Organizasyon firmasında çalışan. Dolayısıyla var oldukları entelektüel yer, geçmişleri, eğitimleri, aileleri onları tabii yönlendiriyor ve onların aşkla ya da bu acılarla baş edilme şekli daha farklı ve daha farklı bir hikaye anlatılıyor tabii ki burada. O yüzden de diğerlerinde de çok gerçek bir hikaye var. Hatta çok can acıtıcı, bazen izlerken de zor olabiliyordu. Ama burada bazen bana daha yakın duygular yani arkadaşlarımın ya da benim çevremde gelişen aşklar ya da hikayeler, baba oğul ilişkisi, anne çocuk ilişkisi daha yakın gibi geldi. O yüzden de ben bu ilk ve sonun bu şekilde evrilmesini, aşkı her haliyle anlatma isteği ya da bizim karşımıza farklı şekillerde duyguları yaşama durumumuzu aktarmaya çalışıyor ve doğru yerlerden bakıyor diye düşündürdü. Çok uzun konuştum ama siz ne dersiniz? Hani bu sezonda bizi aslında işte 30'larından sonraki çocuk sahibi olmuş, çocuğuyla arasında da aslında bir o hani yaş farkı, jenerasyon farkı yavaş yavaş diye tüm bunları anlatmak için mi karşımıza? Genel olarak özetlemek istersek temayı nasıl söyleriz diye sorayım. Şöyle sen konuşurken şu geldi aklıma. Yanılıyorsam düzeltin. İkisinin de başından bir evlilik geçmiş karakterlerimizin bu sezonda. İkinci sezonda böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Ve birinci sezonda da. Dolayısıyla zaten bu iki insan yani işte 35 diyelim 35'ten sonrasında karşılaşan bu iki insanın hayatlarında gerçekten dertli diyebileceğimiz birer evlilik geçmiş. Ve sanırım bir evlilik bitiren iki insanla hiç bunu yaşamamış iki insanın karşılaşması ve bir ilişkiye başlaması herhalde daha farklı olur diye düşünüyorum. Kendi karakterim açısından konuşursam yorgun. İyi şeyler görmeye aç bir kadın Güneş. Dolayısıyla iyi birini gördüğünde gerçekten böyle aslında ışığını kaybetmiş bir kadın ve tekrar hani bu ilişkiyle Serkan'la birlikte tekrar iyi şeylerin de olabileceğine inanıp bu ilişkiye başlayan bir kadın. Dolayısıyla belki bir önceki sezonlarla farkı bu olabilir. Sadece yaştan bahsetmiyorum olgunluk olarak. İlişki biçiminde daha olgun olmasının sebebi bu olabilir. Sen konuşurken bu geldi aklıma yani. Evet. Farklı bir şey var. Bir de orada baba oğul ilişki, ya ilk bölümde o direkt zaten hani konuya çok sert bir giriş yapılıyor ya. Babalar ve oğullar arasındaki durum. Şimdi babalar ve oğullar meselesi de hem edebiyata, tabii ki sinemaya ve tiyatroya çok mal olmuş bir konu. Çünkü baba oğul ilişkisinin içerisinde çok enteresan duygular var. Baba oğul meselesi üzerinden biz vatandaş devlet ilişkisine kadar gideriz. Farklı baba oğul ilişkileri var. Dostoyevski başka anlatır, işte Shakespeare başka anlatır, Kafka'nın baba oğlu başkadır ama hepsi de gerçek baba oğullardır. Burada da yine baba ve oğul arasında bir çekişme var ve açıkçası ben izlerken hangisi haklı bilemedim. İkisi de haklı, bazen de ikisi de haksız gibi geldi. Güneş de oraya çok güzel aslında giriyor o hikayeye. Yani sizin tarafınızda hem karakter olarak hem de Timuçin olarak baktığınızda bu meseleye siz nasıl bakıyorsunuz ve aslında bu sezonda bu ilişki daha böyle gidecek mi bilmiyorum. İşte hikayenin güzel taraflarından biri de o aslında. Yani iki insanın ilişkisine bakarken hem onların arasındaki aşk hikayesi var. Hem evet önceki yaşadıkları ilişkilerde aldıkları yaralarla böyle bir ilişkiye başlama, sürdürebilme çabaları var. Benim karakterim Serkan'ın bir oğlu var. O oğluyla
boşanma sürecinden sonraki hallerini görüyoruz seneler içerisinde. İlişkisini sağlıklı bir şekilde yürütebilme çabası, geçim sağlayabilme çabası, oğluna iyi bir hayat sağlayabilme çabası vesaire. Bunlar var, fakat şu da var. Karakterin kendi babasıyla, kendi annesiyle, kendi ailesiyle ve kendi kardeşiyle böyle bir şey de var. Tabii şimdi birinci bölümde tam olarak gözükmüyor. Fakat dolayısıyla senaryo o açıdan çok değerli. Tüm açılarıyla bir karakteri aslında babasıyla olan ilişkisi, kardeş olmak, abi olmak, baba olmak, evlat olmak, Evet. sevgili olmak vesaire gibi bir karakteri bütün bu ilişkiler içerisindeki çabalarını, aile kurabilme çabasını, kurduktan sonra bunu devam ettirebilme, sağlıklı bir şekilde yürütebilme çabasını, geçim sağlama çabasını vesaire hepsini gayet dozunda, bir derinlikte anlatan güçlü bir senaryoydu. O açıdan değerli böyle bir şeyin içinde yer almak. Yani daha da fazla şey yapmamak lazım ama söylediğiniz gibi kim haklı bilemiyorsunuz. O da senaryonun, dramanın gücü. Çünkü bir çatışma var. Öyle olması da bence daha doğru, daha iyi. Evet. Pek çok şey düşündürüyor izlerken. Yani 3. sezonun ilk bölümünü izlerken bile 150 tane soru geldi aklıma. Tabii bunları böyle burada uzun uzun konuşmak çok mümkün değil. Hani felsefenin dibine vururuz artık, bir yere elbette varırız ama hani hep o sorular kalır ve bence yani sinemanın ya da dizinin ya da tiyatronun gücü de bu. Ya bir yere varmak değil de soru sormak ve onun üzerine konuşmak, kendini çek etmek de çok kıymetli. Ya o baba oğul ilişkisine, benim de 17 yaşında bir çocuğum var, oğlum var ve hani 18 yaşında ve masaya getirdiği konu aman Allah'ım falan diye, bu çok kıymetli. Yani bir şey, evet, günün sonunda entertainment olarak geçiyor olabilir bunların hepsi ve çok büyük kitleler izliyor ve dünyada da izleniyor. Bir taraftan o da var, bir Türk yapımı dünyada da, ama çok evrensel meseleler ve çok düşündürüyor. O yüzden çok kıymetli bir yapım olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani galiba ben 3. sezona daha fazla yoğunlaştım. Yani yaş gereği mi bilmiyorum ama yani çok iyi anlatılıyor bütün duygular. Mesela Güneş'in durumu. Yani o anne değil, eşinin oğlu ama annesinden, yani en azından 1. bölümde annesinden daha yakın, annesinden daha ona destek olan bir kadın var. Yani o da toplumda bence çok irdelenmemiş, çok da kamerayı oraya çevirmediğimiz bir karakter sanki Güneş. Ne dersin? Ya aslında orada deminki haklılıktan bahsettin ya. Yani baktığında eski karısını ilerleyen bölümlerde de göreceğiz. Eski karısıyla Serkan'ın ne yaşadığını bilmediğimizi düşünerek konuşuyorum. O kadının açısından da baktığında o da haklı. Tabii. Yani o da sonuçta ayrılmış bir çift ve oğlu eski kocasının yeni karısıyla ya da işte sevgilisiyle arası iyi. Yani ben neyi yanlış yapıyorum ya da neyi eksik yapıyorum ya da neyi fazla yapıyorum da burayı yakalayamıyorum diye düşünmesi de bence çok insani ve çok haklı. Yani bizim işte hiçbir şekilde karakterleri zaten bence bu işin en güzel yanlarından da biri o. Yani kötüleyen ya da parmakla gösterdiğimiz bir yerde değil hiçbir karakter. Hepsinin bir derdi ve ki bir oyuncu olarak bir senaryo elinize geldi. Kendi açımdan konuşmam gerekirse insan anlamak istiyor, sebebini bilmek istiyor. Yani haklı ya da haksız olduğu yerleri açıkça görmek istiyor. Bu noktada tabii senaryo çok değerliydi elimizdeki. Güneş'in de aslında bence bu kurguladığı ya da planladığı bir şey değil. Güneş öyle bir kadın. Öyle bir yani kadın. Güneş iyileştiren bir kadın bence. Çok olduğu gibi bir kadın. Herhalde Kerem'le de yakaladıkları bağın sebebi bu. Ben şimdi böyle konu gittikçe derinleşiyor ama bir şef var ortada. Güzel yemek yapan ve daha sonra da işleri de büyüten bir şef var herhalde. Sonraki bölümlerde onu göreceğiz. En azından onu hissediyoruz. Normalde iyi yemek yapar mısınız? Mutfakta iyi misinizdir? Ve bu Serkan Şef karakteri o anlamda size daha eğlenceli geldi mi? Geldi yani, sonuçta fena değildir yemekle ilişkim. Çok yemek yapma fırsatım olmuyor tabii ama yani zevk aldığım bir şey, fırsat bulursam.
Ama her işte başka mesleklere dokunabilmek, onunla ilgili bilgi sahibi olabilmek, karaktere mesleki bakış açısından yaklaşabilmek benim hani zevk aldığım bir şey. Benim hoşuma giden bir şey. Bu meslekle alakalı. İnsanı bilgilendiren, besleyen bir tarafı mesleğimizin. Şeflik de herkesin birazcık bilmesi gereken bir şey. Ucundan dokunması gereken azından bir şey. yaşamak için. Evet, kullanışlı bir şey. Dolayısıyla işin o kısmı da oldukça zevkliydi benim için. Biraz bulaştık o tarafına da. Tabii şef olmasının getirdiği bir başka bakış açısı da var. Çok o taraftan çok görmüyoruz. Fakat yani şeflerin mutfağa hakimiyeti, ekibi, personeli yönetmesi, aynı filmdeki bir yönetmen gibi otorite sahibi olması, son sözün sahibi olması vesaire, disiplinli bir ortam mutfak. Evet. Bunun yansımaları, aileye yansıması, bazen öyle sahneler oldu, öyle replikler oldu. Burası senin mutfağın değil mesela gibi. Bunlar güzel, incelikli şeylerdi senaryo adına. Güzel paralellikler vardı. Karakteri de o açıdan besleyici bir taraftı. Şeflikte de çabalayan bir karakter. Biraz böyle onun o yolculuğunu görüyoruz. Başarıya ulaşma serüvenini paralelde. Dolayısıyla evet, işin o kısmı da biraz... Belki de o kadar şimdi ilk bölümde daha böyle dominant olmayı isteyen bir baba var. Dediğiniz gibi onun etkisi muhakkak yani senaryoda öyle örüldü ki şef olduğu için, mutfakta da patron olduğu için ve o kadar disiplinli bir alan mutfak. Onu hissediyoruz gerçekten de o masada geçen sohbette. Senaryonun gücünü orada da görüyoruz. Doğru, haklısınız. Ama ben hemen Bergüzar'a şimdi yemek sorunca sana da geçeyim. Sen yapıyor musun yemek? Mutfağa Yaparım giriyor ben. musun? Severim, çok severim. Yaparım. Tamam, burada biz izlemiyoruz herhalde değil mi şeyde? İlerleyen bölümlerde senin mutfakta sahnen var mı? Hayır. Yoktu. Değil mi? Yok. O yapıyor. Bayağı görecek miyiz hani böyle Beraber soğanlar yapıyoruz. falan tıkır 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 doğranırken Yani falan? birazcık göreceğiz. En son ne oldu bilmiyorum. Montajda bazen pek vakit kalmıyor Evet, öyle aynen. şeylere ama birazcık bir şeyler göreceğiz. Ailecek yemek yapma sahneleri var mutfakta, restoran dışında da. Ama yani o işin kısmından ziyade burada bir karakterin mesleğinde başarılı olma çabası, keza ailesini de ayakta tutabilme çabası, o ikisinin çatıştığı noktalar, karakterin oradaki iç fırtınası, yaşadığı çatışmalar, onlar güzel şeyler. Yani orada da bocalıyor, burada da bocalıyor. Orada başarıya ulaşmalı ki burayı destekleyebilmeli ama orada başarıya ulaşırken belki burada bazı şeyleri gözden kaçırıyor vesaire. Bunlar güzel, hayata dair çatışmalar, güzel işlenmiş senaryoda da. Ve sürece baktığımızda hani baştan beri de onu konuşuyoruz ya, diğer sezonlar ve şimdi 3. sezon aslında aşkın farklı formatlarını, farklı hallerini konuşuyoruz. Hem yaşla birlikte, hem evlilikle birlikte, hem de çocuklarla birlikte ya da Bergüzar, belki sen bunu başka türlü de cevap verebilirsin. Çocuk sayısı arttıkça da form değişiyor mu? Yani o aşkı yaşama şeklin, hissetme şeklin ya da kavga etme şeklin yaşamla ya da yaşamla mücadelende, Kendi ilişkide. Evet, hayatıma yani dair. hem kendinle ilgili hani şeyden bak yani Bergüzar olarak güneşe baktığında da hani genel olarak hayata da baktığında yani tüm bu eşiklerde işte evlilik, daha sonra çocuk sahibi olma, bir tane daha çocuk sahibi olma ya da erkek çocuk sahibi olma, kız çocuğu sahibi olma. Bunların hepsi aşkın yaşanış biçimini, ilişkinin yaşayış biçimini değiştiren şeyler mi sence? Ya her evlilik ya da ilişki başka bir şey elbette ama hepsinde farklı bir şey devreye giriyor ama avantajlar ya da dezavantajlar. Yani tabii yıllar geçtikçe ben şu an kendime bakıyorum, hani kendime de şaşırıyorum. Her daim insan değişiyor ve dönüşüyor. Farkındalığı artıyor birçok Evet. konuda. Daha büyük cümleler kurmamayı öğreniyor. Daha mütevazi ve daha sakin, mütevazilik derken duygulardan bahsediyorum. Eskiden kendime dışarıdan baktığımda gözlemlediğim şey, eskiden duygusal anlamda daha güçlü, daha sert, yani hani aşkı da daha sert yaşamak, öfkeyi de daha sert yaşamak ya da bir haksızlığa da daha sert bir tepki vermek. Yaşı ilerledikçe insanın bir dakika,
Bir nefes Bir alıyoruz, nefes değil al, mi? bir otur. Ondan sonra ne diyeceksen de. Yani ben kendime dair en çok bunu görüyorum. Yani eskiden en ufacık bir şeydi ama öyle değil, onun doğrusu bu falan diye hemen söylemek isterken bir dakika, doğru zamanı bekle. Bu çocuk büyütürken de bence böyle. Yani hani ilk çocuğumla şimdi üçüncüsüne bakma, tabii cinsiyet farkı da var ama gerek yaşım, işte birinde 27-28 yaşındaydım, birinde 40 yaşında anne oldum. İlla ki o dönüşüm çocuğunu büyütürken de sana yansıyor. Daha sakin olabiliyorsun, daha sabırlı olabiliyorsun. Hani 3 çocuktan ötürü daha sabırsız bir halim yok, daha dingin bir halim var. Güneşe baktığımda, yani şimdi demin de röportaj yaptık, şimdi de konuşuyoruz. Yani aslında belki de ilk kez, önceki röportajda da söyledim, hep böyle zaaflarından arınmış kadınları oynadım ben hayatımda. Hep böyle cümlesi çok net olan kadınlardı. Ve hep şey derdim, yani böyle dışarı çıktığımızda ya da kendi çevremizde karşılaştığımız insanlardan, kadınlardan birini oynamak istiyorum. Bir aşk, iki hayatta belki biraz böyleydi. Yani güneşe hazırlanırken mesela ilk kez hiçbir şey planlamadım. Hiçbir karşılaştırmaya girmedim. Bergüzar'a dair, Bergüzar'la Güneş arasındaki benzerlikler, farklar falan. Yani genelde karakterleri zaten böyle yaklaşmıyorum ama hani bir hazırlık süreci elbette oluyor. Tabii. Düşünüyorsun, okuyorsun, dinliyorsun. Güneşe girerken her şey kendiliğinden aktı. Tabii ki ekibin ve senaryonun da bu anlamda çok büyük bir desteği oldu ve tabii ki Timuçin'le bir arada olmanın. O noktada mesela bu sorduğun soruya Güneş ve Bergüzar olarak bir karşılaştırma yapabilir miyim emin değilim. Gerçekten çok taban tabana zıt hayatları var iki kadının. Yani belki hani şu bana çok yakın gelen bir his. Yani atıyorum, sen işte su bardağı arıyorsun. Kısa bir su bardağı arıyorsun ve ben o kısa su bardağını nerede bulacağını biliyorum. Atıyorum. Hani ben seni şu an yıllardır görmüyorum ama şu an görüyorum. Ben işte o bardağın nerede olduğunu bilirim. Orayı ararım, onu sana gönderirim. Yani hani anlatabiliyor muyum? Duyduğum ya da işe yarayabilecek bir şeyler yapabiliyorsam yaparım. Güneş de böyle bir kadın bence. Hani kayıtsız kalamayan, ondan sonra işte iyileştirmek isteyen, genelde çevresine iyilikle dokunmaya çalışan bir kadın. Bu anlamda belki benzer yanlarımız olabilir. Yani duyduğum, kayıtsız kalamamak. Yani ben duyup değiştirebileceğim ya da müdahale edebileceğim şeyleri kayıtsız kalamıyorum hayatta. Belki Güneş'te benzerlik o olabilir. Ama Güneş daha cesur bence, bana göre. Daha dürtüsel bir kadın bence. Evet. Bir de büyük yaşamayı seven bir kadın. Ya çok sanki. net bir kız. Evet. O hiçbir şeyini saklamıyor. Yani ama dediğim gibi şimdi yani onun yaşam tarzı, onun koşullarına sahip değilim. Ancak bir oyuncu refleksiyle bakabilirim. Tahmin edebilirim. O noktada da beni yönlendiren bir ekip vardı. İşte yanlış bir şey yapsam ya da senaryoya uygun olmayan bir şey yapsam tabii ki beni uyaracak ve hani başka versiyonları deneyebileceğim bir alan vardı. O noktada kadın olarak, kadın refleksiyle yaklaşabiliyorum. O iyileştirme ve dönüştürme halini tanıdık buluyorum. Evet, onu biliyorum yani. Ben de izlerken mesela Bergüzar oynuyor ve nerede ortak, şimdi soruda soracağım diye bunları da düşünüyorum. Ben de o noktada evet, o iyileştirme ve yapıcı olma durumu belki ortak noktanız olabilir diye düşünmüştüm. Evet, o olabilir. Yani belki neşeliyimdir ben. Evet, neşeli tabii. bir tipimdir. Evet. Güneş de çok neşeli. Evet, Güneş. Ama Güneş daha herhalde yani onun koşullarına sahip olsaydım daha onun gibi olmak isteyeceğim bir karakter. Rahatlığı, netliği, hayata bakışı, kararlılığı, hafif. Yani Güneş hafifletiyor. Yüksüz bir kadın bence Güneş. Evet, kimin hayatına giriyorsa kolaylaştıran bir karakter. Evet, ama biraz da şımarık buluyorum mesela. O Vallahi. şımarıklığı da hoşuma gidiyor yani. Hani O kadarını hak ediyor bence. Evet, o şımarıklığı hoşuma gidiyor yani. Öyle bir, evet, o mesela tatlı geliyor bana. Çok tatlı. Evet. Serkan bu tarafta tersine bir karakter mi sizce? Ya da siz biraz önce sorduğum soruya da, yani Serkan açısından, yani bir şef açısından baktığınızda da o ilişkinin ya da aşkın evreleri, işte evlendiğinde, çocuk sahibi olduğunda yani değişiyor mu? Yaşa göre, konuma göre, işte içinde bulunduğumuz duruma göre. Bir de Güneş'le Serkan da, şimdi onunla konuştuğumuz için, Güneş bu kadar yapıcıyken Serkan o ilişkide daha
daha az yapıcı mı ya da daha zorluk çıkaranı mı? Bence o da kendine göre çok. Haklı tarafları. Çok Ben yapıcı çok ve hak haklı. verdiğim tarafları var ama Vallahi bilmiyorum. Şimdi arkasından konuşmuyorum Serkan'ın. Şimdi birinci bölüm üzerinden konuşuyoruz evet tabii. ben sürekli oradan soruyorum, kusura bakmayın. İlerleyen bölümlerde başka mevzular da oluyor. Yani Evet. çocuk meselesi, bu iki insanın da beraber bir çocuk yapıp yapmama mevzusu aslında O da gündeme geliyor. bizim hikayemizin temel taşlarından biri. Ona dair bir mesele var, bir çatışma var. Olup olamamasıyla alakalı. O da artık spoiler demeyeceğim ama yani çok da işte şey yapmayalım belki. O zaten çok temel bir çatışma oluyor ve ilerideki dönemde ilişkilerinin ne yöne gideceğine dair aralarında temel bir mesele haline geliyor. Bu karakterin bir çocuğu var, Evet. diğerinin yok. Diğeri kadın, bu karakter erkek. Bir çocuk sahibi olma isteği var. Başka bir sağlık meselesi var. Bunlar hep yavaş yavaş ortaya çıkacak şeyler. Yani karakteri çok böyle, ne bileyim yani, çok klasik anlamda belli şeylerle etiketlemek istemem ama yani karakter her karakter gibi gelen koşullar karşısında hayatta kalmaya çalışan, o engelleri aşmaya çalışan, ilişkisini sahip çıkmaya çalışan, çocuğuna sahip çıkmaya çalışan, kardeşiyle bocalıyor, kardeşine her şeye rağmen hayatta tutmaya çalışan bir karakter. Yani klasik bir drama var burada. Sağlam bir drama, sağlam bir karakter. Sağlam derken iyi yazılmış, iyi çizilmiş bir karakter. Dolayısıyla oynaması da zorluydu. Ama zorlu olan her şey bir o kadar da lezzetli oluyor çoğu zaman. Muhakkak. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Siz Öyle bunları diyeyim. anlatırken şey de aklıma geliyor tabii. Biz şimdi kadına yüklediğimiz roller ve erkeğe yüklediğimiz roller ve işin içinden çıkamadığımızda meseleler var ya, işte kadına şiddet vesaire. Şuradan bakarak aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi, bir mutfakta şef, baba, abi, büyük erkek çocuk büyük ihtimalle. Şimdi, o aslında o karakterlere o kadar çok şey yüklüyoruz ki bazen erkeklere de. Hani ve o kadar güçlüler mi emin değiliz. Kadınların her zaman daha güçlü olduğunu düşünüyorum bu duygularla ve dünyayla başa çıkma konusunda. Çok bocalıyorlar. Ne kadar destek. Güneş orada o yüzden de çok destekleyici bir karakter gibi, en azından izlediğim kadarıyla. Yani aslında böyle ilişki matematiğini de mantığını da senaryo olarak da iyi kurmuş bir yapım gibi geldi bana. Yani kendi toplumumuz içerisinde erkeğe yüklediğimiz o güçlü olacaksın, her şeyi sen çözeceksin ağırlığını da görüyoruz sanki. Var. Ve anlamaya da çalıştırıyor sanki yani senaryo. Bana geçen duygu biraz o oldu. Yani birinci bölümde bu geçtiyse harika. Çünkü 6. bölümde bunun çözümlemesi bir anlamda oluyor. Yani bir de terapist sahneleri var. Belli aralıklarla hem çift olarak gittikleri hem de teker teker gittikleri terapi sahnelerinde belli kriz anlarında zaten buna dair Serkan'ın bir iç döküş ve haykırışı var bu pozisyona dair, kendi karakteriyle alakalı, ama siz dışarıdan bakınca genel olarak erkeklere yüklenmiş bir şey olarak adlandırıyorsanız bilmiyorum, olabilir ama kadınlarda da aynı şey olabilir. O bulundukları konum ve içinde bulundukları durumla tamamen alakalı bir şey. Güzel, en güzel taraflarından biri de oydu yani, o sonunda bütün bunların çözümlenmesi. Ama bir bölüm izleyerek bunu hissetmeniz de bence güzel bir işaret yapıma dair. O zaman tahminlerim doğru çıkıyor. Sevindim buna. Tabii burada haklı ve haksız olma meselesini de çok iyi irdeliyor bence. Yani işte her karakter kendine göre haklı ya da haksız. O yüzden o kadınlık ve erkeklik meselesinde de biz meseleleri de haklı ya da haksız olarak aslında bakmadan, anlamaya çalışarak, evet hani dünyanın en kötü insanı olabilir karşımızdaki ama önce bir anlamak gerekiyor, sonra
hani çözeceksek eğer buna niyetimiz varsa girmemiz gerekiyor diye düşünüyorum topa. Bunu izlerken hep bu haklı haksız meselesini düşündüm. Bir de böyle çok mutluluk peşinde koşuyoruz ya. Mesela baba sana rağmen ya da senin tam tersi öyle bir cümle vardı. Mutlu olacağız biz. Mutlu olacağım diyor. Yani bütün olay yani yaşamı indirgediğimiz şey sadece mutluluk üzerine. Bu biraz tabii bugünün trendi bu. Bu pompalanıyor bize. Mutlu olma. Her şeyi mutlu olmak için yapıyoruz. Aslında her şey mutluluk mu? Ya da mutluluğu bu kadar peşinde koşarsak elde edebilir miyiz zaten? Ya da anın o küçücük şeyleri de mutlu olmayı mı unutuyoruz gibi bir sürü soru da sordurdu bir taraftan. Yani bu ilk bölümde de bu çok hissedildi sanki. Hani mutluluğu çok mu önemsiyoruz sizce de? Yani bu kadar peşinde koşmalı mıyız? Ya da zaten koşmadan da bu kendiliğinden gelen bir şey değil mi? Yani güzel bir şey. Mutluluk adı üstünde. Yani koşulmasında, peşinden koşulmasında bir sakınca görmüyorum ben. Yani koşarken ne yaptığınızla alakalı bir şey. Ama yani mutluluk zaten işte hayata dair bir çatışma, yani temel çatışması hayatın. Hepimiz mutlu olmaya çalışıyoruz. Çalışacağız. Çünkü mutlu olunduğu zaman hissedilen şey, o mutluluk diye tabir ettiğimiz şey güzel bir his. Ben bir oyunda oynamıştım. Mikado'nun Çöpleri diye, Merih Cevdet Anday'ın çok güzel bir teksttir. Orada yani hiç unutmadığım bir şey var. Şimdi o geldi aklıma da, mutluluk nedir diye sorarsanız bana diyor, kaşıntıdır derim diyor. Sonra da anlatıyor, onunla ilgili bir tiradı var. Evet. İşte bir gün bir şey, kaşıntı gelmiş de kaşıyamamış da falan böyle. Ama güzel bir tasvir bence mutlulukla alakalı. Yani dediğim gibi ben bir sakınca görmüyorum mutlu olmaya koşabiliriz çalışmakla peşinden. Bazen çok büyütüyoruz gibi geliyor bana ama tabii ki koşmalıyız. Yani zaten daha büyük bir hani duygu var mı hani mutluluktan daha fazla. Bazen tanımı böyle da değişiyor ya yani Evet. yıllar geçtikçe. Sen şimdi haklı mı haksız mı? Benim yani karaktere yaklaşırken Bergüzar olarak da işte haklı haksız. Bundan böyle birkaç sene önce kendi kendime şey dedim. Uf, ben haklı olmak istemiyorum. Ben mutlu olmak istiyorum dedim. Yani gerçekten sonra da bu cümleyi böyle duymaya başladım filan. Hani benim gibi hisseden insanlar da varmış. Yani şimdi ben tabii 43-44'ün içindeyim. Herhalde bunu böyle işte 37-38 iken filan. Ben istemiyorum artık haklı olmak. Mutlu olayım. Kişisel mutluluk peşinde koşmak için tabii günümüz dünyasında çok suistimale açık vaatler veriliyor. Evet. Belki aslında senin söylemek istediğin şeyi biraz anladım ama yani insanın kendi içindeki o salt mutluluk kavramına zaten tutunduğunda mutluluk veren şeyler yani çok aslında basit, işte sağlıklı olmak, evlatlarının sağlıklı olması, işte yaşayabilmek. Aslında çok küçük çok şeyler. küçük şeyler evet. Dolayısıyla gerçek mutluluğumdan bahsediyorum. O yüzden aynen öyle yani. Hani mutlu olmakta bir sıkıntı yok ama hani mutluluğu sanki çok vaat edilen bir şey gibi bunun bize sunuluyor olmasına bir sıkıntı var. Evet. Ve ihtirasla isteme durumu Evet. da hani bazen. Bu işte de öyle bir şey var, şimdi aklıma geldi. Demin Merih Cevdet Anday'dan bir replik gelmişti aklıma. Aslında burada da Serkan'ın bir minik şeyi var, tiradı var. Mutsuz olan bir müşteriye, restoranında mutsuz olan, defalarca gelip mutsuz olduğunu, beklediğini bulamadığını söyleyen. Bu da bu arada restoran işi yapan şeflere ve restorancılara dair çok, kime anlattıysam tanıdığım arkadaşlarına, oh be şu konuya bir değindiniz mi falan dedi. Yani bu gelip mutsuz, memnuniyetsiz olan müşteriye karşı bir, kendi hayatında da tam kriz anına denk gelen bir yerde o da şöyle bir şey söylüyor, uzun lafın kısası. Uzatmayacağım o şey kısmını. O da diyor ki belki diyor adama, yani şu kontrol etmeye çalıştığın şeyleri, biz hepimizin kontrol etmeye çalıştığımız şeyleri şöyle bir özgür bırakıp önümüze gelen çorbanın tadını çıkarmalıyız diyor. Aslında bu da biraz sizin bahsettiğiniz şeyi özetliyor. Yani dolayısıyla bizim bu yaptığımız bu iş, bu drama, bu hikaye biraz bütün bunlara değiniyor.
Pek çok yere kamera girmiş anladığım kadarıyla. Pek çok mesleğe, pek çok duruma. Yani bizi de anlamışsınız burada diyen çok kişi olacak anladığım kadarıyla bu sezonda. Ama ben şeyi merak ediyorum. Benim ilk defa bir oyunculuk teklifi almıştım. Ama misafir oyunculuk denmez herhalde ona. Misafir konuk oyuncu. Bir rolüm olacaktı ilk ve sonda ve sizinle yani, röportaj yapan gazeteci ben olacaktım. Aslında gazeteciyi oynayacağım ama ünlü bir gazeteciyi oynuyormuşum. Çok severek böyle tabii ki ne demek tabii oynarım falan dedim ama sonra benim başka yurt dışındaki işlerle çakıştı ve oynayamadım. O yüzden hayatımın fırsatını kaçırmış olabilirim ama o sahne nasıl geçti bari onu sorayım. Tatlıydı. Yani o sahne tabii sahne gelmiş miydi size? Yok gelmedi. Ben kabul ettim ama günü tam yurt dışında olduğum bir gündü. O sahnede yine aslında Serkan'ın kontrolcülüğü üzerine Güneş'in çok dürtüsel verdiği bir tepkiyle şekillenen bir sahneydi. Sizin için eğlenceli olabilirdi. Sen de vardın şeyde. Ben birebir olacak zaten ama ben bayağı bir şey kaçırmışım. Her türlü şey kaçırmışım. Yok beraberdik işte. Tatlı bir sahneydi o. Güzel bir sahneydi. Evet neyse. Yani onun karakterine dair de çok böyle net altı çizili cümlelerin olduğu bir sahneydi. Tabii orada yer alabilseydim daha farklı bir röportaj yapacaktık kesinlikle. Ben daha içinden bir yerden bahsedecektim belki meselelerden. Ama anladığım kadarıyla hani çekimler de böyle çok su gibi akmış, rahat geçmiş. Genelde hani bu tip soruları sonraya bırakıyorum ama hani genelde set ortamı nasıldır? Hani konuşmak ister bazen oyuncu arkadaşlar da. Nasıldı onu da sorayım ben böylece. Set ortamı nasıldı? Çok hani eğlenceli miydi ama bir taraftan da şey var hani çok önemli meseleleri hani oynuyorsunuz ya o yüzden ne kadar eğlenceliydi bilemiyorum tabii hani o tüm o duygular arasında gelip giderken. Yani çok kısa bir zamanımız vardı. Çok hızlı çekmemiz gerekiyordu. 7 haftalık bir süreçte bitirdik 6 bölümü. Dolayısıyla eğlenebilecek bir vaktimiz olmadı. Çok açık söylemek gerekirse. Tamamıyla işi böyle en gerçek haliyle, en iyi haliyle ortaya çıkarmak için çok ciddi çaba sarf etti bütün ekip. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Çok iş odaklıydık. Bir de her şey bir matematiğiydi. Çok keyifli çalıştık. Çok keyifli çalıştık. Yani tabii ki çok keyifliydi. Çok güzeldi. Yani hani çok bildiğimiz konuları oynama şansı elde edebiliyor olmak çok güzeldi. Yani çok günlük mesele gibi. İçinde yani sokağa çıktığımızda her an dahil olabileceğimiz hayatlar ve meseleler. Evet. Yani böyle çok kahramanlaştırmadan da bir hikayeyi anlatmak çok daha etkili geliyor bana. O mesela demin konuşurken hep o geliyor aklıma. Erkeğe yüklediğimiz roller bir de erkeğin genelde hani sinemada, dizilerde ya da bilmiyorum hani şu an çok tartıştığımız da bir konu ama erkeğin genelde daha kahramanlaştığı işler izliyoruz. Hani burada bütün karakterlere baktığınızda ne Serkan ne Güneş ne de diğer karakterlerde bir güzelleme yapılmıyor ya da bir kahramanlaştırma gibi bir dert yok. O da bence değerli. Kesinlikle. Ve sona dair. Bence de öyle. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bayağı hani böyle sıkmış olabilirim sizi sorularıma ama illa didikleyerek. Çünkü gerçekten tüm bu sorduklarım hani bu yapımın hani hakkını verebilmek ya da hani daha derinden bir yerden de konuşmayı çok istedim. Çünkü pek çok şeyi çağrıştırdı ve herkesin de yarasına parmak basan, yani pek çok hayatın yarasına parmak basan da bir tarafı var. Çok günlük şeyler, kahramanlaştırma yok, haklı haksız yok, her şeyi olduğu gibi göstermeye, bir kendimizi sorgulamaya, ilişkilerimizi sorgulamaya, gelecekle ilgili böyle bir şey olursa demek ki hani böyle de bir şey doğuyor dedirten bir sürü şey buldum açıkçası. O yüzden ellerinize sağlık. Keşke olabilseydim o bir dahakine. Evet ama ben sözü aldım arkadaşlardan bir dahakine. Eğer öyle bir yine gazeteci rolü olursa başka rol değil tabii. 4. Bir tek kendimi oynayabilirim evet 4. sezonu inşallah. Çok teşekkür ederim. Biz ellerinize sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, ilk ve sonun 3. sezonunun röportajını, konusunu izlediniz. Mutlaka HBO Max'te de izleyin. Çok şey bulacaksınız dediğim gibi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İyi haftalar.